Çantamı tamamladım. Kol askısı olarak bu modeli tercih ettim. Astar dikiş makinesi kullanmadan tamamen el dikişiyle yapıldı. Ve bu astarın nasıl yapıldığını şimdi sizlere göstermek, anlatmak istiyorum. Bütün detaylarıyla birlikte. Çantamızın ölçülerini de verelim. 38 santim genişliği, uzunluğu 45 santim. Şuradan itibaren uzunluğumuzda 30 santim. Kol uzunluğumuz ise 45 santim. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Çantamızı astarlamak için şu şekilde bir kumaşımız var. Çantamızın astar kısmının dış kısmı burası, bu taraf iç kısmı. Bu şekilde iç kısmı içe gelecek şekilde ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra şu şekilde çantamı üzerine bırakıyorum. Kenarlarda 2 santim ve 2 santim burada da dikiş payı bırakaraktan dikeceğiz. Makine dikiş yapacağız elde. Yukarı kısmı şimdi yapmıyoruz. Önce yan kısımları dikeceğiz ve dikerken 2 kere dikiş atacağız. Onu da nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Düzgün bir çizgi oluşturmak adına şu şekilde şurayı bir düzeltelim. Cetvel yardımıyla zaten çizeceğim bölüm çantanın iç kısmında kalacağı için sıkıntı değil. Şöyle çizelim. Dikişinizin muntazam olması için, kaymaması için şöyle hafif bir çizgi oluşturdum. Şöyle bakın, hafif bir çizgi oluştu. Bu çizginin üzerinden makine dikişi yapacağım. Bakın, makine dikişi biliyorsunuz. Şuradan iğnemi geçirdim. Geriye dönüyorum ve bu şekilde en başa kadar dikeceğim. Çift kat ip tercih ediyorum sağlam olması adına. Tekrar makine dikişini gösteriyorum. Geri dönüyoruz. İğneyi çıkardığımız yere tekrar bataraktan. Elimizi de arada böyle düzeltiyoruz. Bakın, içerideki dikişimizin görüntüsü de şöyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu şekilde en başa kadar dikişimizi tamamlayalım. Birinci kenar dikiş sıramı tamamladım. En başa kadar şöyle tamam elde olacak şekilde bir dikiş yaptım. Şimdi geri döneceğim. Bir sıra daha bu şekilde öreceğim. Buraya kadar öreceğim. Bu sırayı yapmak zorunda değilsiniz ama yapmakta fayda var. Bu sırayı tamamladıktan sonra hemen diğerini de göstereyim. Astarlama kısmını anlatırken kenarlarda şu şekilde 2'şer santim pay bırakıyorum demiştim. Bu ölçü hazırdı. Hemen şuradaki fazlalığı bir ben buradan keseyim. Şimdi burayı ölçerken de dikerken de 0'a 0 neredeyse şu şekilde bir pay bırakacağım. Şu şekilde
cetvelle işaretlediğim yerden itibaren dikeceğim ben. Hemen şu şekilde bakın koydum. Şimdi ilk dikişi yaptıktan sonra ikincisi için tekrardan görüşelim. Bu tarafında dikişini tamamladım. Şöyle bakın, neredeyse 0'a 0 yerlerimiz. Şimdi bakın, burayı çift dikiş yaptım. Bu taraf henüz tek dikiş. Şimdi bu hazırlamış olduğumu çantaya giydireceğiz. Genişliğimize, son genişliğimize karar vereceğiz. Yeterli olup olmadığına bakacağız. Şöyle bir bakalım. Evet, tamamen yeterli. Hafif böyle gerdiriyor gibi görünse de iç kısmına yerleştirdiğimiz zaman ölçüsü tam gelecektir. Gördüğünüz gibi yeterli. Bu durumda çizgimi gene bununkinin dışında yapacağım. Eğer ki bunu yerleştirdiğim zaman burada böyle boşluk olsaydı dikişi iç kısmı alacaktım. Ama bu durumda ikinci dikişi de ben şimdi bu dış kısma doğru yapacağım. Hemen gösterelim. Şuradan. Bu dediğim gibi hani ikinci dikiş yapmak zorunda değilsiniz ama sağlamlık açısından tamamen benim kendi tercihim. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Çantamızın her iki kenarını bakın şu şekilde çift sıra olacak şekilde diktik. Şimdi sıra geldi taban bölümümüze. Şimdi bakın, taban bölümümün genişliği ölçtüğüm zaman 10 santim. Bunun için çizelim. Şöyle elimizde şöyle bir orta hat çizelim. Daha kolay olması için. Sonra şu iki elimizle şöyle açalım. Üçgen yapacağız yani şu köşeyi, taban bölümümüzü. Şu şekilde. Ee, 10 santimin yarısını ölçü olarak ben bu şekilde kullanıyorum. Yani şuraya bir çizgi çiziyorum. Burayı bu şekilde dikeceğim. Belirlediğim bu bölümü bu şekilde dikeceğim. Yine aynı şekilde makine dikişi yapacağız. İşaretledim yerin üzerinden ilerleyerek. Evet, bu köşeyi yaptık. Şimdi bu köşeyi yapalım, gösterelim ve dikelim. Bakın, işaretlediğimiz yer şurasıydı, belliydi. Şöyle elimle açıyorum. Şöyle orta kısım, dikiş yaptığım yerin tam kısmına gelecek şekilde, orta kısmına gelecek şekilde ve de 5 santimlik yere işaretleyeceğiz. Bakın, şurası 5 santimlik yerimiz. Hemen oraya şöyle cetveli koydum, çiziyorum. Burayı da dikelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Şöyle her iki köşeyi de diktik. Ve şimdi çantamızı giydirelim. Taban bölümümüz böyle oldu. Çantamızın taban bölümünü yaptık. Şimdi bunu çantamızın içine yerleştirelim. Çantamızı ters düz edeceğiz bunun için. Şimdi çantamızın iç kısmı, elimle köşeleri düzeltiyorum. Köşe kısımları. Şimdi ne kadar içeriye kıvırmam gerekiyor? Çizgisini oluşturmam gerekiyor. Yerine belirledikten sonra şu şekilde toplu iğne ile işaretliyorum, kaymasın diye. Buradan da aynı şekilde. Şimdi çıkarıyorum. Bu şekilde ütü ile düzelteceğiz burayı. Eşit mi diye şöyle bakıyorum. Genelde şuradan şurası birazcık daha içeri kıvırmam gerekiyor. Şurası taban bölümüne yerleşeceği için şu şekilde genelde ölçüyorum. Ölçü uygun gibi görünüyor. Belki birazcık daha içeriye kıvırabilirim. Pastıra dikmek için şöyle bir parça hazırladım. Bunu ikiye katladım ben. Bakın şöyle üç kenarında şu şekilde üç kenarında makine dikişi yaptım. Tamamen elde diktim. Şurayı düzgün dikmemiştim. O yüzden buraya çift dikiş yapmak zorunda kaldım. Dilerseniz bunu da şu şekilde cetvel yardımıyla düzgün olması adına şu şekilde çizerek çizdiğiniz kalem üzerinden dikişlerin kaymasını da önlemiş olabilirsiniz. Bunu bu şekilde diktikten sonra bakın birinci, ikinci ve üçüncü kenarın tamamını dikmiyorum. Şurada bir parça açıklık bıraktım. Şimdi bunu buradan ters düz yapacağız. İçinden geçireceğiz. Bu da bu tarafını düzeltelim. Sonra ütüyle düzeltelim. Şurayı da şöyle muntazam olacak şekilde düzeltelim. Elinize şöyle cımbız ya da makas yardımıyla şu köşeler eğer düzgün olmazsa açık olan yerden şu şekilde elinizle şöyle düzeltebilirsiniz köşeleri. Şu şekilde makasla da olur. Şu şekilde köşeleri düzeltelim. Sonra bunu ütüleyelim. Ütüleyelim ki düzgün olsun. Dikerken nasıl dikeceğimizi de sizlere anlatacağım. İç cebin ölçülerini de verelim size. 13 santim bu şekilde genişliği, uzunluğu da 18 santim. Birer santim dikiş payı koyduğumuzu hesaplarsak ona göre dilediğiniz ölçüde hazırlayabilirsiniz. Cep kısmını yerleştireceğiz. Bakın şu açık olan kısmı dikmedim. Şunu da genelde şöyle 3 parmak aşağıya orta kısmı bulabilmem için şunu kaydırmam gerekiyor. Ütülemedim henüz. Şöyle yapalım. Çünkü orta bölümü bulacağız. Şimdi şu köşeler, bunu yerleştirmek için bunu ikiye böyle kıvırıyorum. Kıvırdım. Şurada bir ütü çizgisi oluşturuyorum. Şöyle bakın, ütü çizgim bu.
Bunu da ikiye katlıyorum şu şekilde. Orta çizgim bu. Birbirine denk gelecek şekilde 3 parmak aşağıya yerleştiriyorum. Toplu iğne ile yerini belirliyorum. Bakın şurada bir orta hattım var. Burada orta hattım vardı. Şunu bu şekilde, yine şurayı da bu şekilde kaymaması için yerlerini belirliyorum. Bu şekilde dikeceğiz. Astarı ütüledim ben şu şekilde. İzi oluştu. Şunları çıkartabilirim artık. Şunu da çıkaralım. Şimdi ilk önce şu bölümü dikeceğim. Dikmesi biraz zor ama bir süre sonra elimiz alışıyor. Bu şekilde topladım. Ve şu kadarcık boşluk kalacak şekilde ve elimi de hiç oynatmadan, arada da bu şekilde düzelterekten yine makine dikiş yaparak astarı cepi yerleştiriyorum. Bu şekilde burayı tamamlayalım. Sonra bu köşeyi dikelim. Sonra burayı şu bölüme geldiğin zaman 4-5 kere aynı yerden iğnemizi geçirip bu köşelerin ve bu köşenin de mutlaka sağlam olmasını sağlayalım. Astarımızı hazırladıktan sonra iç kısma dikişini de sizlere anlatayım. Astarımı diktim, tamamladım, ütüledim. Şu şekilde bakın ütü çizgisi oluştu. Şimdi çantamızı hatırlarsanız ters düz yapmıştık. Yani şurası çantamızın iç kısmı. Dikiş yaparken kılavuz çizgisi olarak şuraya kadar, yani şu hattı baz alacağım ben. Dikerken şu hat benim pay bırakma hattım olacak. Yani şu şekilde yerleştireceğim astarımı. Şimdi çantayı astarımızın içine yerleştirelim. Diğer tarafı da düzeltelim. Elimizde şu şekilde. Şimdi şu kenarları dikiş hattı olan yerimize şu şekilde çekiştirelim. Şuraya bir toplu iğneyle tutturalım. Yine bu köşeyi de aynısını yapıyoruz. Çizgi buraya denk gelecek şekilde yerleştirdim. Bu kısımdan başlıyorum dikmeye. Bakın kılavuz çizgim burası olacak. Buna dikkat edeceğiz. Ve buradan dikmeye başlıyorum. Kılavuz çizgimize şaşırmıyorum. Çizgi attım şurası. Modellerin arasından tığımı geçirdim. Ve şöyle uç kısmından alaraktan dikiyoruz. Bunu çıkartalım artık. Şu aralardan geçirerekten ipimizi de böyle asılıyoruz. 2 kat ip tercih ettim. Biraz daha ördüm ben. Bakın şu şekilde. Örerken
şu fıstıkların arasından geçiriyorum. Bakın şu modellerin arasından ve çok ileri doğru değil, biraz böyle geriye doğru. Şöyle yarım santim boşluk olacak şekilde geçirdim. Tekrar bunun arasından şu şekilde geçirdim, asıldım iğnemi. Oturduğunuz yerden daha kolay, masada gerçekten çok zor. Sonra şuradan geçiriyorum, bakın. Tekrar buradan. Tam karşısına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde olacak. Yerleştirirken arada elinizi düzeltin ve şuradaki hattın kaymamasına dikkat edin. Şu şekilde astarınızı asılaraktan bu şekilde yerleştirin. Ön kısmın dikişini tamamladım. Yan tarafa geldim. Toplu iğnemi çıkardım artık. Bakın şuraya gelirken de şu dikiş hattım buraya denk gelecek şekilde yerleştirmem gerekiyor. Örerken de mutlaka, dikerken daha doğrusu, arada mutlaka çekiştirerekten hattı kaçırmamaya çalışın. Çantamızın astarlama işi tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ters gösterelim. Bakın içini gösterelim. Şöyle elimizde düzelttiğimizde şöyle